Mahmut Paşa, heyetimiz Ferman Ferma Efendimiz tarafından sizi sorgulamak üzere vazifelendirilmiştir. Sizin padişah hazretlerini zehirlemek için gönderilen kızı kurtarmaya teşebbüs ettiğiniz bizzat hünkârımız tarafından tespit edildi. Bu kızla bağınız nedir? Zehri kıza siz mi verdiniz? Konuşun paşa, konuşun. Paşalar, ben damadı, Hazreti Şehriyari. Sizler sıradan birer paşasınız. Sizlerin bana sual sormaya ne salayetiniz vardır, ne de liyakatınız yeter. Hünkârımızın emri ve iradesiyle buradayız. Densizlik yapmayın. Maksadım sizlere densizlik etmek değildir paşalar. Lakin gidin sultanımıza söyleyin. Yalnızca sultanımıza, onun makamında cevap vereceğim. Kararım kesindir. Hünkârımızın masasında hünkârımıza cevap verecekmiş. Peh! Her tarafa küçük silahlar saklar. Tedbir amaçlı. Eğer onlardan bir tanesini bulabilirsem... İşte buradasın. Mahmut Paşa, diyelim o kutunun içinde silah var. Peki sende bu silahı sıkacak yürek var mı? Paşazadem, garip, talihsiz paşazadem. Eğer bir gün ağlayacak bir omuz bulamaz iseniz, gelin Saffet Beyciğinizin omuzlarında ağlayın. Ne oluyor Saffet? Felaket oluyor şehzadem. Felaket. Saffet! Hünkârımız bu talihsiz yavrunun babası Güvey Paşa'yı tutuklamış. İhanet içinde miymiş, kellesi mi alınacakmışmış mı ne? Ben yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu iyi bilirim. Saffet. Şehzadem. Paşazade. Şehzadem. Paşazade. Gitmemiz lazım. Hayırdır Sabahattin? Birilerine mi haber vermen lazım? Kardeşim, ben senin için gitmeni izliyorum. Babam kasandaki bıçağı söyleyebilir. Anahtarı sende. Gidip bir bakalım. O bıçak kasanda kalmamalı. Böyle bir durumda bile beni düşünüyorsun Sabahattin. Sen kardeşten de ötesin. Gidelim. Ağrısı olduğunda bir bardağa 2 damla. Rahatlayacaktır. Size minnettarız. Daima emrinizdeyim. Ah sevgili Herzl. Hasta olan sen değilsin anlaşılan. Hekim kimin için? Hekim olduğunu nasıl anladın? Adam çantalı, gözlüklü, avucunda da bahşiş var. Aşığın olacak hali yok. Ne var bu valizde? Şahsi eşyalarım. Burada tanımaktan mutluluk duyacağım biri var. Gel Herzl. Theodor Herzl mı? Samir, kalkmaman gerekiyor. İyiyim Sara. İşte Herzl. Geleceği parlak bir muharrir. Efendim ben sizin hayranınızım.
Sizinle tanışmak... inanamıyorum. Durun. Şöyle oturun lütfen. Buyurun. Ben Samir. Memnun oldum. Fakat vaziyetinizi anlayamadım. Abdülhamit'in hafiyeleri. Beni susturmak için, hakikatleri yazmayayım diye vurdular efendim. Öyle mi? Çok memnun oldum. Yani sizi vurdukları için değil. Sizin gibi hürriyetperver biriyle tanışma şerefine nail olduğum için. Yazıya, düşünceye, hürriyete, aşka direneceklerini sanıyorlar. Öyle, gafletleri çok büyük. Hürriyetin sopasını daha yememiş bu zavallılar. Lütfen şu naçizane hediyemi buyurun ve bundan sonra bununla yazın. Theodor Herzl bana kalem hediye ediyor. Bu bir rüya olmalı. Geleceğin efendileri sizin gibi hür gençler. Siz yeter ki yazın. Bu kalem bütün Osmanlı askerlerinin kılıcından daha keskin. Kurşunundan daha hızlı. Karşısına çıkanın aklına şaşırın. Sultan fermanındaki ölüm bizim yaşama azmimiz olacak. Prangalar hürriyet ruhunu tutamaz. Zindanlar sesimizi hapsedemez. Hangi sultan bu gücün karşısında durabilir? Abdülhamit. Geçmişinle yok olacak. İstikbalde unutulacaksın. Kızıl Sultan. Bunu sana veren devlet geri almasını da bilir Mahmut Efendi. Neden ihanet ettin? Ben ihanet etmedim. Beni zehirlemeye çalışan kızı kaçırmaya teşebbüs ettin. Neden? Çünkü onu sen gönderdin. Sultanım, ben kızın ismini dahi bilmem. Öyleyse neden kızı kaçırmaya geldin? Beni tehdit ettiler. Siz ağır hastaydınız ve ben devletin geleceğini düşünmek mecburiyetindeydim. Kızı kaçırarak mı? Sultanım, size kurşun sıkma cüretini gösteren Hiram Efendi beni buldu. Eğer kızı kaçırmazsam talebeleri sokağa dökeceklerini, anarşi çıkaracaklarını bildirdi.
Yalnızca kızı onlara götürürsen vazgeçeceklerdi. Ve ben de devletimi düşündüm. Sultan, bu kızı hemen onlara götürmem lazım. Aksi takdirde sokaklar karışacak. Nasıl sokağa dökeceklermiş talebeleri? Sultanım, size muhalif bir gazeteciyi Osmanlı hafiyesi kılığında öldüreceklermiş. Bu muharrire arka çıkmak maksadıyla da talebeler sokaklara döküleceklermiş, anarşi yaratacaklarmış. Benim bu kızı hemen götürmem icap eder. Olmaz. Bari kızı neden kaçırmaya yeltendiğimi size anlatabilmiş olmayı umut ediyorum. Ve sultanım, affı şahanelerinize mazhar olmak arzusundayım. Gazeteleri tetkik ettireceğim Mahmut Efendi. Sağ olunuz. Böyle bir vurulma vakası varsa... o zaman üzerinizdeki bu şüphe bulutları az da olsa dağılacak. Sağ olunuz. Allah razı olsun. Tahsin Paşa. Mahmut Efendi'yi sarayda ağırlamaya devam ediniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sultanım, bari müsaade buyursanız da paşalık vazifeme geri dönsem. Senin tek vazifen devlete sadakatti. Sana da zahmet verdik. Estağfurullah şehzadem. Mahmut Paşa bıçağı kasama koymaya tenezzül bile etmemiş. Artık anahtar sende. Sakın kaybetme. Kardeşim senin nasıl bir baban var böyle? Bunu bize nasıl yapar? Neden yapar? Daha ne ister? Aslında babam senden de benden de farklı değil. O daha hür bir Osmanlı istiyor. Lakin yürüdüğü yol yanlış. Size silah çeken adamların vazifesini tetkik ettirdiniz mi? Ettik sultanım. İkisi de Mahmut Paşa'nın mahiyetinden çıktı. Lakin adamların hiçbir şeyden haberi yok. Mahmut Paşa bu gece bana lazımsınız deyip çağırmış zavallı adamları. Kiminle karşılaşacaklarını dahi bilmiyorlarmış. Azat edin gitsinler. Emredersiniz. Hünkârım, Mahmut Paşa kızı niye kaçırmak istediğini söyledi mi acaba? Bazı lakırdılar etti. Tehdit edilmiş. Neyle sultanım? Eğer kızı kaçırmazsa talebeleri sokaklara dökeceklermiş. Devletim için yaptım diyor. Kendini kurtarmak için söylüyor olabilir mi? Göreceğiz paşa. Bir muharririn vurulma haberiyle talebeleri sokaklara dökeceklermiş. Sizden isteğim basılmak üzere olan gazeteleri tetkik ediniz. Böyle bir haber, vurulan bir muharrir var mı? Emredersiniz. Tahsin Paşa. Başkalarının yanında fikirlerinizi gereğinden fazla açık etmeyiniz. Affedin hünkâr. Ben de bilirim ki Mahmut Paşa bir oyun içerisindedir. Tamamen aklanmadan nazarımdaki yeri değişmeyecektir. Lakin bir ihanet vaki ise yalnız değildir. Eğer o bir kuklaysa iplerini tutanı da bulacağız. İnşallah. Hünkârım, Söyle Saffet. uzun yoldan bir misafiriniz geldi. Babam tutuklandı. Melike? Melike ne oldu? Sana babam tutuklandı diyorum Sara. Sen hala Melike diyorsun. Zehirlenme hadisesi Abdülhamit'in tertibiymiş. Onu kurtarırken tutuklandı babam. Melike de kim? Bay Herzl.
buradasınız. Sizi böyle berbat havadislerle karşılamak istemezdik. Mahmut Paşa'nın tutuklanmış olması bütün tertibimizi ortaya çıkarabilir. Endişelenmeyin Bay Herzl. Babam konuşmaz. Hem tasarrufunda bulunan yardım paraları demiryolu hisselerine yatırılmış durumda. Güzel. O zaman Mahmut Paşa'mızı zorla, paraları da güzellikle alacağız sultandan. Sakin ol. Samir'in sesi. Samir mi? Abdülhamit'in hafiyeleri vurmuş. İçeride. Melike'nin kim olduğunu size Sara Hanım anlatsın. İzninizle. Kardeşim, bu ne hal? Nasıl oldu bu? Seni hemen hastaneye götürmemiz lazım. Benim için bir iyilik yap da şunları gazeteye ulaştır. Ne bunlar? İsyana davet. Eğer senin gibi bir hürriyet aşığına bir şey olursa... ...o sarayı sultanla birlikte ateşe veririz. Merak etme. Ama seni bir hastaneye götürmek lazım. Yarım bıraktıkları işi tamamlasınlar diye mi? Kemalettin Paşam, Sultanım, afiyettesinizdir inşallah. malumunuz devlet meseleleri. Acelemiz var biraz, müsaadenizle. Paşam, izdivacı düşünmez misiniz? Düşünmezdim. Lakin Lakin aramızda kalsın. Şu Hatice Sultan var ya. Sultan Murad'ın kızı. Aynen, ta kendisi. Geçenlerde bana bir mektup yazmış. Hislerinden bahseder. Yakışır paşam, yakışır. Celal'im, bari sen paşa paşa deyip durma. Ya en azından sen Harbiye'deki gibi davranmaya devam et. Zaten Peder Bey'in hürmetine verilen ünvan ziyadesiyle kanıma dokunuyor. Harbiye'yi birincilikle bitiren de babanız Şanlı Osman Paşa mıydı acaba? Sen yükselmeyecektin de kim yükselecekti? Yakışır paşama. Hadi. Bak Fehim'im, şöyle balon kollar ve böyle bir şekilde teknik var. Kızlarım. Halam, ne bu telaş? Telaş etmeyeyim de ne yapayım? Mahmut Paşa'mı tutuklamışlar. Hünkârımız hastayken böyle bir emri vermeye kim cüret eder? Ne hastası Hatice'm? Sizin haberiniz yok mu? Abdülhamit amcanız gayet iyiymiş. Her şey birer tertipmiş. Söyleyin bana. Babanıza mektup yazdınız mı? Halam, telaşa lüzum yok. Yavrum nasıl telaş etmem? Hünkârımız sapasağlam diyorum. Eğer babanıza mektup yazdığımız ortaya çıkarsa hepimiz mahvoluruz. Sakin ol halacığım. Ben mektubu yazacaktım lakin ablam vaziyeti anladı. O mektubu yırtıp attı. Naime'nin rahatlığından, keyfinden hünkârımızın sıhhatte olduğunu anladım. Çok şükür. Hatice'm. Halam, bizi taht oyunlarına müdahil etme. Lütfen. Hoş geldin Kargopolos Efendi. Hoş bulduk hünkârım. Takdim edeyim. Jakob Herzl. Theodor Herzl'ın babası. Size ve hafiyenize minnettarım sultanım. Eğer sizler olmasaydınız, oğlum beni yakalayıp tekrar hapse atacaktı. Oğlunuzun fotoğrafı sizden önce geldi Yakup Efendi. Mahrem bir Siyonist kongre tertip etmiş. Sağ olsun Kargopolos Efendi haber verdi. O kongrede bir bayrak çizmiş. Nil ve Fırat arasında bir Yahudi devletinin bayrağı. Sultanım, bütün kabahat benim. Anlatınız. Ben yıllar önce
Tanrı'nın Yahudilere toprak vaat ettiğine inananlardandım. Oğlumu da bu fikirlerle büyüttüm. Sonra fark ettim ki peygamberini öldüren ümmetlerin zırvalarıymış. Bu hem Yahudilerin hem de Filistin civarında yaşayanların felaketi olacak. Böyle aklı selim Yahudileri görmek bizi memnun etti. Ben var olduğum sürece Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmayacak. Buna müsaade etmeyeceğim. Tahsin Paşa, Yakup Efendi'yi sarayda misafir ediniz. Emredersiniz hünkârım. Bizim himayemizdesiniz. Kimse size zarar veremez. Size minnettarım sultanım. Sabahattin bu ne acele? Gazeteye yazı götürüyorum. Gazeteci mi oldun sen? Benim değil. Arkadaşım Samir'in yazısı. O ölmedi mi ya? Sen nereden biliyorsun bunu? Ben vurdum. Ne? Nasıl vurursun? Baban emretti, baban. Babam mı? Merak etme. Sultanın hafiyesiyim diye vurdum. Erzal içeride mi? Samir de içeride. Başka odada uyuyor. Dikkat et. Samir'e gözükme. Tamam mı? Girin. Senin için öyle endişelendim ki. Babamı zehirlediğini söylüyorlar. Hafızamı kaybetmeseydim belki de zehirleyecektim. Öyle söyleme. Lütfen. Ama öyle. Hakikatlerden kaçamayız şehzadem. Sanırım ben kötü bir maziye sahibim. Hafızam geri geldiğinde o maziye dönmekten korkuyorum. Geri gelmesin zaten. Böyle kalalım. Seninle yeni hikayeler yazalım. Beraber. Karalanmış bir deftere yeni şeyler yazamayız. Ömür bitmediğine göre o defterin hala yazılacak temiz sayfaları vardır. Oraya yepyeni bir hikaye yazacağım. Yalanlarla mı? Evet, nişanlıyım ben. Ama zoraki bir nişan. Babam istedi. Pakize gelsin, nişanımı derhal atacağım. Neden? Çünkü ben başkasını sevdim. Sakın aklımdan geçen şeyi söylemeyin bana. Aklımdan çıkmıyorsun ki. Bütün bu belalarla uğraşırken bile aklımın daimi misafirisin. Peki. O zaman sahte umutlara sebebiyet vermemek için katı bir şekilde söyleyeyim. Lütfen benim nezaketimi yanlış anlayıp ümitlenmeyin. Siz ve ben... Olmaz. Asla. Aşk denilen bahiste sevgililer birbirlerine ezel bezminde merhaba demişlerdir. Ve ben size merhaba dediğimi hatırlamıyorum. Yani? Yani eğer yanlış anlaşılmaları sebebiyet verecekse ben bu sarayda durmam. Nişanlınız da size mutluluklar diler giderim. Kadınlar her zaman onları seven erkeklere umut vermeyi sürdürürler. Onlarla bir gelecek düşünmeseler dahi. Beğenilmek, hep beğenilmek isterler. Ama siz öyle değilsiniz. Ve işte bu yüzden sizi sevdim. Eğer biraz hakkın varsa çıkın. Lütfen. Hayat defterinde hala boş sayfalar var Asya.
Kara mürekkebi ağaçtan bakiye bir kalemim. Bu kadar. Herzl, kapıda bir at hırsızı var. Beklediğin adam olmasın? Aç kapıyı, Hiram'dır. Hiram, ne kadar gençleşmişsin. Her şeyi duydum. Her şeye burnunu sokma. Dikkat et. Ne yaptığımı biliyorum Bay Herzl. Vay 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 vay. Ben bunlarla İstanbul Boğazı'nın gerdanını bile kırarım. Çok büyük ses getirmeli. Merak etmeyin. Bu patlamayı Sağır Sultan bile duyacak. Sultan Abdülhamit duysun kafi. Hiram. Bu o gazeteci değil mi? Sen nereden tanıyorsun? İnsan vurduğu adamı tanımaz mı Bay Herzl? Ne? Mahmut Paşa vur dedi. Neden? Abdülhamit muhalif gazetecileri vurduruyor diye yaygara çıkarmak için. Hiç fena fikir değilmiş. Bunu vur. Bu gazeteci kudurmuş, alışmış vazgeçmez. Yine yazar, yine yazar dedi. Doğru söylemiş. Çocuk hala yazmaya çalışıyor. İş bitmiştir o zaman. Onu okuyan bütün talebeler sokağa dökülecek. Arkasından İstanbul'da büyük bir patlama oluyor. Büyük kargaşa çıkacak. Kargaşanın olduğu yerde uyuz bir köpek bile bütün sürüyü peşine takar da ölüme götürür. Halk, sultan başımızda olduğu müddetçe bize huzuru yok diye düşünürse o zaman tamamdır. İyi eğlenceler. Gel. Zevcin için geldiysen boşa çaba harcama. Hayır hünkârım. Size zevcim için tek kelam etmeyeceğim. O halde Evvela sizin sıhhatli olmanıza hamd ederim. Bunu biliniz. eyvallah. Şunu da biliniz ki ben hanedanımızın bir evladıyım. Allah gecinden versin. Zat-ı halinize bir şey olsa dahi hanedanımızı ve devletimizi düşünürüm. Amenna.
Sadede geliniz. Diyeceğim şudur. Eğer Mahmut Paşa devletine karşı bir kabahate bulunduysa onun hükmünü verecek olan sizsiniz. Lakin sizi temin ederim ki ben ve evladım bu işin haricindeyiz. Senin bir dahlin olduğunu düşünmüyorum zaten. Abicim, dahlim olmasa da bana lütfettiğiniz harem vazifesinden azlimi isterim. Peki. Azledildiniz. İçsene soğutmadan. Ah ulan. Çorba soğuk olsa kursağımdan geçerken ısınır. Yüreğim soğumuyor ki. Benim anlamadığım hünkâra tertiplenen suikastla vurulan adamın ne ilgisi var? Büyük kumpas var Yusuf. Mahmut Paşa'nın kendi koluna sıkması, ardından o fotoğraftaki çocuğun vurulması. Bu gördüklerimizi gidip hünkârımıza anlatmalıyız. Neyse ne oğlum bize ne? Bizim işimiz değil. Neymiş o sizin işiniz olmayan şey? Yok baba bir şey. Asım Usta senin bu oğlun bir saray rüzgarına kapıldı gitti haberin olsun ha. Hünkâra suikast tertipleyenlerden biri. Ömer adamı kendine dert etti. Adam limanda karşımıza çıktı senin bu oğlun gitti peşine düştü. Sonra bugün Pere de karşımıza çıktı. Biz işimize bakalım dedik ki Ömer gidiyor adamın peşine takılıyor. Ya oğlum sana ne bize ne? Hünkârın bir sürü askeri var Allah Allah. Askeri vardı da ne oldu? O Hiram Alçı'ya az kalsın vuracaktı hünkârı. Orada da bir sürü askeri vardı. Lakin suikaste ben mani oldum. Hünkârı kurtaran sen miydin? Ha, o yüzden mi seni davet eder sarayına? Yine de neyse ne oğlum bize ne boş ver. Bizim saray siyasetine aklımız ermez. Evladım, vaktiyle merhum Sultan Aziz zamanında kaymakam bizim köye geldi. Saraya muhafız birliğine asker alınacağını söyledi. Ya tamam işte Asım amca sen de gitmemişsin. Gidemedim. İlkin duyunca hemen gidip adımı yazdırdım. Eve dönerken bir arkadaşım saray kapısına uşak mı olacaksın deyince dönüp adımı sildirdim. Baba sonra? Sonrası bizim köyde bir derviş Selimi vardı. Benim adımı sildirdiğimi duymuş. Sordu, söyledim. Hünkâra uşak mı olacaktım dedim. Derviş Selimi şöyle bir durdu, baktı. Sizi hünkâra uşaklık yapmaya çağırmıyorlar evladım. Saraydaki Oğuz Bey'ini korumaya çağırıyorlar. Nasipsiz dedi ve gitti. Ben de peşinden yeniden askere yazılmaya gittim. Kabul etmediler. Evlat, biz Türkmeniz. Tahtın sahibi de saraydaki Oğuz Bey'idir. Asım Usta sen demez miydin ekmeğinizin peşinden gidin diye? Derdim. Lakin kader Ömer'imi Oğuz Bey'ine sıkılan kurşunun önüne atmış. Ol vakit evladıma iş diyemem. Kaderin ona emrettiği şeyden başka şey diyemem. Evladım, biz Söğütlü Osman Gazi ile aynı pınardan içtik. Sana sözüm şudur. Osman Gazi'nin torunu hünkârımız ne emrederse
onu yap. Ömer abi. Oslan Ömer abim be. Saraya uşak olacaksın ha. Tamam lan. Tamam oğlum, tamam, bırak. Oslan Ömer abim be. Gel. Hünkârım. Hoş geldiniz evlatlarım. Hünkârım, gazeteyi bulduk. Samir adında bir muharir yaralanmış ve dahi bir yazı yazmış. Yazısında padişahın hafiyeleri tarafından vurulduğunu söylüyor. Hep aynı tezgah. Devlet adına kurşunu sık, talebeleri sokaklara dök, nizam bozulsun. Hadiseler Mahmut Paşa'nın söylediklerini tasdik ediyor hünkârım. Lakin o Mahmut Efendi'ye öyle kolay kolay inanmayacağız. Hünkârım, bu yazı neticesinde talebeler sokağa dökülebilir. Eğer ki arzu ederseniz gazeteler dağıtılmadan toplatalım. Allah korusun, talebelerin başlattığı bir nümayiş payitahtın huzurunu kaçırabilir. Gazetelerin toplanması elzemdir. Ne buyurursunuz sultanım? İsterseniz hemen toplatalım. Toplatmayalım. Gazeteler dağıtılsın. Emredersiniz. Abdülkadir. Aldın anahtarı. Aldım. Lakin bir işe yaramadı. Ne demek işe yaramadı? Bıçak? Bıçak nerede? Kasada bıçak falan yoktu anne. Mahmut Paşa hepimizle oyun oynamış. Ama artık rahatız. Sağ olsun Sabahattin daha ben sormadan anahtarı getirdi. Tamam. Ama sen yine de tedbiri elden bırakma. Anne artık kurtulduk. Mahmut Paşa tutuklandı. İşitmedin mi? İşittim. İşittim evladım. Ama Sabahattin'le Seniha'nın esas niyetinin ne olduğunu hala bilmiyoruz biz. Validem. Halamın ne kabahati var Allah aşkına? Dediğim gibi Sabahattin de anahtarı kendi getirdi. İkisinin de Mahmut Paşa'nın şeytanlıklarından haberleri bile yok. Umalım ki olmasın. Ama emin olmamız lazım Abdülkadir. Ne düşünüyorsun? Sabret. Evvela haremin idaresini geri alalım. Akabinde ben ne yapacağımı biliyorum. Burada beklememi söylediler de. Ama sizi de burada bulacağımdan emindim. Çalışınca sıkıntılar az da olsa hafifliyor. Sıkıntılarınızı arttırır mı, azaltır mı bilmem ama size bir haberim var. Ne oldu? Size verdiğim fotoğraftaki genç vardı ya. Onu geçen Pera'da gördüm. Kimmiş? Konuştunuz mu? Benimle ilgili bir şey söyleyebildiniz mi? Söyleyemedim. Neden? Buraya da bunu söylemek için geldim. Sizin de bilmeye hakkınız var. Neyi? Peşine düştüğüm o genç adam vuruldu. Hem de hünkâra suikast tertip eden Hiram tarafından. Öldü mü? Bilmiyorum. Hekime yetiştirmek için gittiğimizde ortadan kayboldu. Ahsen kızımızı ağlatacak ne söylemiş olabilirsin evladım? Hünkârım, Aslen'in üzerinden düşen fotoğraftaki genci gördük. Genci takip ederken vuruldu. Ne zaman? Dün gece. Yaralanmıştı. Ben onu vuranın peşinden gittim. Geri döndüğümüzde adam gitmişti.
Vuran'ı gördün mü peki? İşin garip tarafı da o hünkârım. Genci vuran Hiram'dı. Hiram. Nerede vurdu peki? Pera'da. Lebon Pastanesi'nin biraz ilerisinde. Vurulan gencin adı Samir. Muharrir. Hiram Alçı'ya hafiye kılığında vurmuş. Gazetede öyle yazıyor. Hiram. Ne ister ki bir muharrirden? Bilmiyorum. Lakin birçok zaptiyenin yapamadığını üçtür sen yapıyorsun evladım. Senin vazifen Hiram Alçağı'nı bulmak. Peşine düş.